Ben Ali Şenel, yaban hayat fotoğrafçısı ve görüntü yönetmeniyim. Doğa ve yabani hayvanlar benim en büyük tutkum olmuştur her zaman. Kuş fotoğrafçılığıyla başlayan serüvenim beni yaban hayatına ve yaban hayatı belgesellerine kadar getirdi. Son 3 yıldır Türkiye'nin doğasını ve yaban hayatını anlatan bir belgesel çekiyoruz. Anadolu Kadim Doğa ismindeki bu belgeselde Sony ekipmanları tercih ettik. Belgeselin 1. yılı bittikten sonra da Sony FX3 kamera duyuruldu. Sony FX3 kamerayı ben kış döneminde test ettim ve oldukça zor şartlarda kullandım. Hatta kar yağışından dolayı mahsur kaldığımız bir döneme denk gelmişti. 2 farklı tür yaban keçisini görüntülemek için ülkenin kuzey doğusundaydık ve hava şartları oldukça çetindi. Herhangi bir koruma olmadan FX3 kamera kar yağışının altında saatlerce çalıştı. Aynı zamanda bu FZ100 piller de gerçekten kendini ispatlamış oldu. Sony FX3 Cineline sınıfta bir makine. O yüzden de ayarları, tuş yapısı sinema kameralarına çok benziyor. Sahada size kolaylık sağlıyor bu. Açıkçası ben makineye çok kısa süre içerisinde alıştım. Özellikle de bu zor şartlara dayanıklı olması, kar ve tipi de beni yarı yolda bırakmaması beni çok mutlu etti. Böylece Sony FX3 çok kısa süre içerisinde ekipman parkına dahil olmuş oldu. Yaban hayat belgeselleri çeken bir görüntü yönetmeni olarak benim için en önemli özelliklerden bir tanesi yüksek çözünürlüklerde ağır çekim kayıtlar yapabilmek. Sony FX3 ile 4K çözünürlükte saniyede 120 kare hızlarda video çekebiliyorum. Aynı zamanda bu videoları Sony'nin S-Log 3 kayıtlarıyla 10 bit olarak da yapabiliyor olmak çok değerli. Çünkü yabani hayvanlar çok hızlı canlılar. Özellikle kuşlar çok hızlı. O yüzden bazı sahnelerde anlık olarak ağır çekim ihtiyacı oluyor. Bunu bu sayede her zaman sağlayabiliyorum.
Yabani hayvanları görüntülerken en değerli özelliklerden bir tanesi de yüksek ISO'da çalışabilmek. Sony FX3'te çift baz ISO var. Birinci baz ISO 640, ikinci baz ISO 12800. Böylece çok yüksek ISO değerlerinde tertemiz videolar alabiliyorum. Yabani canlılar ya sabah çok erken saatlerde aktif oluyorlar ya da akşam güneş batmadan önceki zaman dilimlerinde aktif oluyorlar. Her defasında az ışıkla çalışmak zorunda kalıyorsunuz ve 12800 ISO değerinde de 640 ISO değerindeki gibi gayet temiz görüntüler alabilmek çok değerli. Habitat anlatmak gerektiği zaman, bir canlının bulunduğu, yaşadığı ortamı göstermek istediğim zaman geniş açı çekimlere ihtiyaç duyuyorum ve bu defada tripodla kullanmak yerine bazen elimde çekim yapmayı seviyorum. Elde çekim yaparken Sony FX3'ün gövde içerisindeki 5 yönlü titreşim önleme sistemi sayesinde gayet stabil çekimler yapılabiliyor. FX3 ile beraber gelen bu handle'ı kullanmayı çok seviyorum. Bu sayede iki elinizde kullanabiliyorsunuz ve çok rahatlıkla stabil görüntüler alabiliyorsunuz. Sony FX3'ün bu handle'daki mikrofon girişi sayesinde de özellikle XLR mikrofonları bağlayarak yüksek kalitede ses kaydı alabiliyorum. Sony FX3 ekipman parkımda çok değerli bir konumda. Her yere götürebiliyorum, her zaman kullanabiliyorum. Kurulması, yerleşimi çok hızlı oluyor, taşıması çok rahat oluyor. Teleobjektiflerle beraber ekstra ağırlık yapmadığı için uzun yürüyüşlerde, tırmanışlarda kolaylık sağlıyor. O yüzden Sony FX3'ü gerçekten seviyorum. Netflix onaylı çok kaliteli bir makine. Bir sinema kamera olarak benim en büyük yardımcılarımdan bir tanesi. Keyifle kullanıyorum.